Arada kaldığın şey şudur. Teslim olayım mı? Yoksa hayatımın kontrolünü elime mi alayım? Eğer hayatının kontrolünü eline almak istiyorsan, teslimiyet en güzel kontrol alma yoludur. Kontrolü bırakmak en güzel hayatını kontrol etme şeklidir. Çünkü kontrol edilemez olanı kabul etmiş oluruz. Ve tüm kontrolün sahibine kendini ve tüm deneyimlerini teslim etmiş oluruz. Tüm kontrolün sahibi odur. Düşüncenin sahibi de odur. Zihine düşünceyi koyan da Tanrı'nın kendisidir. Hayalin sahibi de odur. Merakın sahibi de odur. İnsanın sahip olduğu hiçbir şey yoktur. Görünendeki bu saç telinden zihninde var olan düşüncelerine kadar hiçbir şeyin sahibi değildir. Bunu anlamak bile düşüncelerin çoğunun buharlaşmasına ve bununla birlikte de ızdırabın son bulmasıyla sonuçlanır. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. Bunu bırakır, kontrolü de tek kontrolün sahibine, iradenin de tek iradenin sahibine ait olduğunda artık köklenir. Her şeyinle teslim olursan, o zaman her şeyin ne kadar muhteşem bir ahenkle seyrettiğini görürsün. İnsan teslim olmaktan o kadar korkar ki, teslim olmamak için yollar arar. Bununla birlikte teslim olmak bile çok komik bir cümledir. Çünkü zaten aldığın nefesten, zihninde gezen düşüncelere, damarında akan kandan, hissettiğin duygulara kadar her şey Tanrı'nın varlığı ile var olur ve onun tarafından var edilir. Onun var etmediği bir düşüncenin senin zihninde var olması mümkün bile değildir. O zaman sen zaten teslimsin. Peki ben teslim ol derken ne derim? Teslim olduğunu bil, teslim değilmişsin gibi kendine acı çektirmeyi bırak derim. Çünkü teslim olmak boyun eğmek gibi algılanır. Hayır, teslim olmak direnmeyi ve savaşmayı bırakıp huzura ermektir. Mücadeleyi bırakmaktır. Teslim olmak rahat etmektir. Teslim olmak endişelenmemektir. Teslim olmak korkmamaktır. Teslim olmak kendine işkence etmeyi bırakmaktır. Teslim olmak diken üzerinde beklemeyi bırakıp oturup keyfine bakmaktır. Teslim olmak keyiftir, huzurdur, rahatlıktır, mutluluktur. Neden? Çünkü zaten teslim olduğun şey sevgidir. Zihnine duyduğun düşünceler ile bir çelişki yaratmayı sonlandır ve sadece teslim ol. Bırak ne oluyorsa olsun. Bilgiler ile kanıt peşinde koşup kendini ikna etmeye çalışma. Çünkü zihin asla ikna edilemez olandır. Bugün ben güzel sözlerle konuşurum ve ikna oldum dersin. Ama çelişki yarın devam eder. Ve biriyle konuşursun, birini dinlersin, bir kitap okursun, bir deneyim yaşarsın. İkna oldum dersin. Bir ay öyle gider. Bir ayın sonunda yine şüphe doğar. Şüpheyi dışsal olarak duyduğun, okuduğun hiçbir şey değiştiremez. Kendi içindeki kıvılcımı parlatman yeterlidir. Kendi içindeki kıvılcımı ateşleyecek olan sensindir. Bu kararlılığın ve şüpheyi bitirmeye dair gönüllülüğünün dışında hiçbir şey seni ikna edemez. Şüphe var olduğu sürece çelişki var olacaktır. Şüpheyi bitirmeye gönüllü ol ve kararlı ol.
Tek ihtiyacın olan budur. Çünkü kalbinde bildiğin şeyi bana sormaktasın. Sadece teslim olmak için ikna olmayı bekliyorsun. Çünkü teslim olduğunda olacaklardan korkuyorsun. Teslim olduğunda hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü zaten teslimsin. Değişecek tek şey sen büyük bir nefes alacaksın ve oh be diyeceksin. Hayat sandığım kadar zor değilmiş. Korktuğum her şey boşmuş. Dertlendiğim her şey boşmuş. Hayat ne kadar basitmiş ve ben ne kadar çok seviliyormuş ve ne kadar her şey benim hizmetimdeymiş ve ne kadar her şey kendiliğinden, rayında ve muhteşem bir ahenkle ilerlemekteymiş. Teslim olduğunda değişecek olan şey bu. Bu sebepten sadece teslim ol ve bunun için ikna olmayı bekleme artık.